Allah kahretsin seni Kazım. Ara dur, açmayacağım işte. Yeter artık yani. Aç telefonu, yoksa yine kapıya dayanırım. Telefonu açmayarak benden kaçamazsın. Ne yap ne et, paraları getir bana. Gerisine karışmam. Ya paraları ya canını. Bilmem anlatabildim mi? Allah kahretsin seni. Ay bu yandı mı, ne oldu ki? Hay Allah. Of. Tamam, bunu en iyisi Aliye Hanım'a söyleyeyim. Olmaz anne. Lütfen. Bunu bana hiç göstermemiş ol. İtiraz istemiyorum demiştim oğlum. Anne olmaz. Ya bu mücevherlerin senin için manevi değeri var. Zor günde kaldık diye satılır mı hiç böyle hemen? Evet var. Ama ailemin huzurundan daha mühim değil oğlum. Anne lütfen ısrar etme. Selim. Ya anne elim ayağım tutuyor çok şükür. Ya bak söz veriyorum, bir ay sonra toparlayacağım ben durumu. Yarın öbür gün pişman olacağım bir şey yapmana izin vermeyeceğim anne. Pişman mı? Aksine oğlum. Bir yardımın dokunacak diye çok mutlu olacağım. Lütfen. Kendimi daha kötü hissettirecek bir şey yapmamı isteme benden anne, lütfen. Oğlum, mücevherler benim. Sen niye kendini kötü hissediyorsun ki? Neden acaba? Ya durduk yerde mi satmak istiyorsun bunları? Oğlum, yıllardır bunları kullanmıyorum zaten. Sırf manevi değeri var diye. Anneciğim, bak bunlar sana babamın hediyesi. Sen benden ne istediğinin farkında mısın? Tamam, babanın hediyesi olabilir. Ahirete mi götüreceğim Allah aşkına? Anne lütfen bir... Aliye Hanım, Ne oldu Aysel? dolmalar oldu galiba da ben tam anlayamadım. Bir bakar mısınız diyecektim. Tamam kızım, sen ocağın altını kapat, ben geliyorum şimdi. Tamam. Saçmalama Vestel. Kendine gel, saçmalama. Ay, nasıl parlıyorlardı, Kazım bir görse. Saçmalama. Sen söylemezsen Kazım nereden görecek? Ay, hayır lütfen, lütfen, lütfen. Sakın, 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 sakın. Elini günaha bulaştırma, sakın Aysel. Allah'ım sen bana yardım et. Allah'ım ne olur sen bana yardım et.
Ben diyeceğim dedim oğlum. Bu mücevherler artık senin tasarrufunda. Sıkıştığın an bozar, kullanırsın. Anne lütfen oturur musun bir şuraya? Eğer annensen lütfen sözüme hürmet et Selim. Ben nihayet. Evet avukat bey, sizi dinliyorum. Gonca Hanım, istediğiniz araştırmaları yaptım. Ne oldu, ne öğrendiniz Doruklar şirketi hakkında? Şirket Gümüşhane Vergi Dairesi'ne kayıtlı görünüyor efendim. Turan Ereğli adına. Gümüşhane. Evet, İstanbul'da da küçük bir dağıtım yerleri varmış ama çok aktif değiller burada. Tamamdır. Teşekkürler. Oh be, haklıymışım. İyi ki bir an boş bulunup da fırsatçı Abdal'a inanmadım. Beyinsiz. Bir de neler söyledi öyle. Yok Serdar şirket kurmuş da bilmem ne de. Senin lafına bakar mıyım ben hiç ya? Biraz abarttın mı ne? Ha, bu kim şimdi ya? Ay sen de iyice dadandın bana ama. Alo. Alo Arzu Hanım, nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Ben sizi bir şey için rahatsız ettim ama Buyurun, ne rahatsızlığı? ben cüzdanımı kaybettim de her yere baktım bulamadım. Acaba aracınıza düşürmüş olabilir miyim? Aa, öyle mi? Yeni aklıma geldi. O gün aracınızı kontrol etmek için bir test sürüşü yapmıştım. Belki o esnada düşmüş olabilir. Yani ben görmedim ama bakarım, haber veririm size. Zahmet olacak. Estağfurullah, ne zahmeti. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Gerçekten düşürdün mü acaba cüzdanını? Gerçekten buradaymış ya. Ulan ne sakar bir adam ya. Şimdi bizle mi görüşmek zorunda kalacağız? Neyse ya. Yarın alır. Beklesin biraz. Annelik böyle bir şey işte kızım. Mücevherler, takılar, paralar. Hiçbirini gözü görmüyor insanın. Haklısınız. Selim, manevi değeri var. Babamın hediyesi sattırmam dedi ama böyle bir dar zamandan geçerken ne yapayım ben onları? Dolapta duracağına bir faydası dokunsun dedim. Evladım için, gelinim için canım feda. Sizin gibi bir anneleri olduğu için çok şanslılar. Ah kızım, keşke elimden daha fazlası gelse. Ama işte bu sıkıntılı günlerden bir kurtulalım. Hepimizin yüzü gülsün de giden kolye küpe olsun. Gerisi mühim değil. Doğru söylüyorsunuz. Allah'ım ben nasıl çıkmaz bir yola girdim? O takıları alıp Kazım'a versem de yanacağım, vermesem de. Of, of. Ya ben ne yapacağım? Ne yapacağım? Hoş geldin. Canım ne haber? Nasıl geçti günü? Çok yoğun. Sen ne yaptın? Hiç. Yani hiçbir şey.
Bütün gün evdeydim ama çok sıkıldım. Özellikle de bu arzuyla aynı çatı altında yaşamak zorunda kalmaktan. Her şeyin farkındayım. Gerçekten çok zor. Ama sabredeceğiz biraz. Olmuyor Serdar. Yani gerçekten olmuyor. Ben dayanamıyorum. Sanki bu duvarlar böyle üstüme üstüme geliyor. Serdar, biliyorum bu konuyu daha önce konuştuk ama ben artık yeni evimizi görmek istiyorum. Beni oraya götürür müsün? Daha önce ne dedim Gonca? Şimdi değil. Ya biliyorum evimiz henüz tamamlanmadı. Ama olsun, ben inşaat halinde görmek istiyorum. Ya olmaz. Bak sana sürpriz yapacaktım ama bozuldu. Bari bunu çok görme bana ya. Bekle işte biraz. Sen anlamıyorsun beni. Ben bu kadının ismini duymaya tahammül edemezken şimdi dip dibeyiz. Tamam, evimiz henüz bitmemiş. Ama ben yine de orayı böyle bir görüp, biteceği günü hayal edip avunmak istiyorum. Ya tamam Gonca. Seni anlıyorum ama... Serdar ne olur ya. Bak yalvarıyorum sana lütfen. Ya niye bu kadar inat ediyorsun anlamıyorum ki. Senden ufacık bir şey istiyorum işte bak lütfen. Peki. Tamam. Tamam yaşasın. O zaman hemen çıkabiliriz. Ne? Şimdi mi? Ha? Ya olmaz. Bana bugün dokunma. Gerçekten çok yorgunum. Bak ayakta bile duramıyorum. O zaman yarın. Tamam. Yarın söz. Tamam süper. Bu arada Arzu nerede? Niye sordun? Ya ne yaptığını bilmek istiyorum. Öyle ayak altında dolandığı zaman ben de en az senin kadar geriliyorum biliyorsun. Merak etme. Çıktı o. İyi. Fırsat bu fırsat ben de güzelce bir dinleneyim o zaman. Tamam canım. Odasında saklamayacak kadar şeytandır o. Yine de denemeye değer. Ulan, o ses kayıt cihazını odanda saklamayacak kadar şeytansındır ama işte. Ne bu ya? Hiç beklemediğim yerde çıktı. Bu kadar kolay olmamalıydı bu ya. Merhaba Serdar'cığım. Şu an bu kaydı dinliyor olduğuna göre odama girme cesaretini göstermişsindir demektir. Ayıp ayıp. Başkalarının odalarına izinsiz girilmeyeceğini öğretmediler mi sana? Ama asıl üzücü olan ne biliyor musun? O ses kaydını odama saklayacak kadar aptal olduğumu düşünmen. Benden sana bir tavsiye. Düşmanı sakın küçümseme. Hele ki ya da Arzu Karapınar'sa. Allah senin belanı versin Arzu! Koş hadi koş koş. Hadi gel hadi gel hadi gel. Fındık. Hadi gel fındık hadi. Hadi gel. Hadi gel. Fındık hadi gel. Koş fındık hadi koş. Hadi koş fındık. Ay. Fındık. Fındık. Hadi gel fındık hadi. Hadi gel. Hadi. Hadi gel fındık. Hadi koş. Hadi gel fındık hadi. Hadi gel. Fındık hadi koş. Fındık. 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 Aa kızım. Fındık. Hadi bakalım. Hoppa. Ay. Gel bakalım. Hoppala. Demek ki kitapçı amcanın işkence ettiği köpek buymuş.
Bence işkence etmedi bu köpeği. İşkence görmüş gibi değil. Hasta da görünmüyor. Hem koşturmayı da çok seviyor. Evet, çok neşeli. Aynı bizim gibi o da oyun oynamayı çok seviyor. Evet, oyun konusunda da sana benzemiş. Şimdi o zaman bu yaran mı köpekçiye kötü davranması? Bilmiyorum ki, belki de sadece yemek veriyordu. Sence şimdi o iyi amca mı? Olabilir İnce. Elif doğru söylüyormuş yani, öyle mi? Öyle. Sayesinde Yıldız'ın katili bulundu. Allah korumuş da torunun başına bir iş gelmemiş. Ben de ondan çok korktum. Yani kaç kere Elif'e söyledim oraya gitme diye ama... Acaba silahı ne zaman gördü? Bilmiyorum ama bayağı üzüldü. Ya keşke söylemeseydim diye bir hal oldu. Ay Allah muhafaza. Bunca zaman burnunuzun dibinde bir katille yaşamışsınız. Peki şimdi ne olacak kızım? Allah, adamı yakaladılar. Bundan sonra da içeriden çıkması zor diyorlar. Hapislerde çürür inşallah. Bu arada atölye mühürlendi. Ne? Ay sormayın. Peki ne olacak kızım? Yani polisler gelip birkaç gün mühürlü kalması gerektiğini söylediler. Ama onlar gidince de Cevahir Bey mührü hemen söktü. Yani yarın işbaşı yapacakmışız. Kızım bu ne biçim patron böyle? Olur mu hiç? Güya yeterince zarara girmişiz. Ben de anlamadım. Bugün daha yeni işçisi vefat etmiş. Adam parasını mı düşünüyor? Patron işte Aliye Hanım. Biz canımızı düşünürüz. Onlar parasını. Yazık. Vallahi yazık. Serdar Bey özel hediyesini bulmuş. Hiç şaşırtmayacaksın değil mi beni Serdar? Aptal. Hala olanlara inanamıyorum Zeynep. Ya bir gün önce sapasağlamdı. Ertesi gün öyle yerde, cansız. Ay çok acı gerçekten. Hayır Allah'tan katil yakalanmış. Yoksa düşünsene. Ay vallahi tüylerim diken diken oldu. Elif de çok üzüldü ya. Üzülmez mi? Ama Allah'tan bulmuşlar Bakü köpeği. O kadar oyalandılar ki yanımıza bile gelmiyorlar. Ya onu da nereden bulduğunu anlamadım. Yani o hengamede anne gelsin mi alalım mı dedi. Ben de olur dedim. Canım benim ya. Pamuk kalplim. Abla. Ya ben sana bir şey söyleyeceğim. Yarın bir iş görüşmesine gidiyorum biliyor musun? Zeynep çok sevindim. Nasıl bir iş bu? Bir ekonomi dergisinde yönetici asistanlığı yapacağım yani olursa. Canım ya inşallah olur. Çok sevindim. İnşallah. Nasıl koşuyor ama ne tatlıydı değil mi? Evet. Artık bizim yeni arkadaşımız oldu. O zaman bir isim koyalım. Evet. Şeker olsun. Mesela Pofi. Hani geçen gün sana kitapta okumuştum ya, kitapta yazıyordu hani. Olabilir aslında. Dur. Şey olsun. Fındık. Evet. Fındık çok güzel bir isim. Fındık. Acaba şu anda ne yapıyordur? Dışarıda üşüyor mudur acaba? Bilmem ki. Keşke şimdi yanımızda olsaydı. Evet, keşke. Demek ki onu dükkanında besliyormuş. Ben gittiğimde de oradaydı. Herhalde fındık üşümesin diye içeri arıyormuş.
Al, akşam yemeğin. İstemez. Sen bilirsin. Selim. Ya bu böyle nasıl olur sence? Güzel. Olmadı bence. Aşkım sen de hiçbirini beğenmiyorsun ama ya. Aşkım sen de hepsine oldu güzel diyorsun. Ne yapayım? Karıma çok yakışıyor hepsi. Bak aslında bu böyle güzel oldu da. İşte ne bileyim çiçekli falan. Böyle bir ciddiyetsiz gibi durmaz mı ilk günden? Ya hayatım alt üstü bir iş görüşmesi. Niye bu kadar kasıyorsun? Olursa olur, olmazsa olmaz. Selim, ya başa dönmeyelim. Bak bu iş çok önemli benim için. Yani bizim için. Tamam. Tamam anladım. Ya benim bir gömleğim olacaktı ama. Of. Ben 3. sınıf iktisat öğrencisiyim. Ders ortalamam da yüksektir. CV'min yanında transkriptim de var. Dilerseniz bir ona da bakın. Staj? Hiç staj yaptınız mı? CV'de göremedim. Aslında yaptım ama bu sektörde değil tabii. Peki katılmış olduğunuz sertifika programları var mı? Yok maalesef. Ama yani deneyimim yok ama çok çabuk öğrenirim ben. Biliyorum site yönetici asistan olarak başvurdum. Ama şimdi ben iktisat okuduğum için, siz de ekonomi dergisi olduğunuz için katkımın olabileceğini düşünüyorum ben. Peki Zeynep Hanım, teşekkür ederiz. Peki sonucu ne zaman bildirirdiniz? Mülakatlarımız bugün sonlandı. O yüzden en geç bugün size olumlu ya da olumsuz dönüş yapacaklar. Teşekkürler. Hayatım çay? Olur canım, içerim. Bak kreplerden de senin için kendi ellerimle yaptım. Ay olur vallahi. Ne zamandır da canım istiyordu. Gelin hanım, bir çay koy da içelim bari. Serdar, senin teknolojik aletlerle aran iyi diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyorsun Arzu. Tüh ya. Benim de tahmin edilmesi gereken çok önemli bir şeyim vardı. Nasıl bozulduğunu da anlamadım. Neyse, bende bir tane daha var. Şu boşları da toplayayım da makineyi çalıştırayım bari.
Allah'ım. Sen ne yapıyorsun Aysel? Böyle bir şey nasıl aklından getirebilirsin? Bak sana kimi getirdim. Yusuf amca. Fındık da seni özlemiş. Ona Fındık ismini taktım ama. Çünkü çok tatlı. Fındık kadar küçücük. Oyunlar oynuyoruz hep. Ay, kitap bile okudum. Kızdı mı bana yoksa? Belki köpeğini görünce barışırız diye düşünmüştüm. Yusuf amca. Yusuf amca. Bunu da ondan aldım diye kızgın bana enişte. Günaydın. Yemeğini de yiyorsun, ne kadar güzel. Biliyor musun? Yusuf amcayı rüyamda gördüm. Böyle kafes gibi bir yerde oturuyordu ama yüzünü hiç göremedim. Sen de vardın rüyamda. Sen onu götürdün. Böyle kucağında. Ama Yusuf amca bir kere bile dönüp bakmadı bana. Sanki küsmüştü. Fındık, sence Yusuf amca susuz mu? Keşke anlatabilsem bana. Elif! Kızım! Günaydın anneciğim. Günaydın kuzum. Anneciğim, bak seni yatağında göremeyince çok korktum ben. Sabah sabah ne işin var senin burada? Hem pijamalarınla da çıkmışsın. Fındıksız duramadın değil mi? Yemeği var mı yok mu diye bakmaya geldim. Aferin benim akıllı kuzuma. Anneciğim ama ben sabah bir şeyler vermiştim ona. Hadi bakalım şimdi biz doğru kahvaltıya gidelim. Hem daha sonrasında belki geliriz, fındığa bakarız. Ona yeni yiyecekler getiririz. Oyun da oynarız ha? Tamam anneciğim, peki. Günaydın canım. Günaydın aşkım. Sen ne zaman kalktın da hazırlandın? Uyumadın mı yoksa? Ya uyudum da işte alarm çalmadan uyandım öyle. Selim,
Bir şey soracağım ama doğruyu söyle, olur mu? İlk iş günü için olmuş mu sence bu kıyafeti? Bayıldım ben. Gerçekten bayıldım. Bir tek kemik gözlükler eksik. Aşırı disiplinli bir yönetici asistan için ideal. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Hayır hayatım ya, tamam şaka yaptım. Hiç komik değil. Ya tamam, tamam. Zevzeklik ettim biliyorum. Beni affedecek misiniz Zeynep Hanım? Aman Selim ya. Hayatım harika olmuşsun. Gerçekten çok yakışmış. Akşam kabul edildiniz diye aradıklarından beri var ya, o kadar heyecanlıyım ki kalbim küt küt atıp duruyor. Olacak o kadar. Ben hep bizim şirkette beraber çalışırız diye düşünmüştüm. Öyle karı koca ikimiz gider geliriz. Öyle hayal etmiştim. Ama şu anki durumumuz... Selim, ya bugünler de geçecek elbet. O hayal ettiğin şeyler de olacak. İnşallah. Hem zaten benim gibi böyle deneyimsiz bir asistanı ne yapacaksın ki sen? Doğru ya. Ben de böyle yanında çok paspal kaldım ama... Hadi hazırlan da kahvaltı inelim, zaten bizi bekliyorlar. İyi hadi. Güzel saçlı kızım benim. Anne, kötü bir adam bir köpeğe bu kadar güzel bakabilir mi? O adamdan mı bahsediyorsun anneciğim? Hı hı. Fındık çok temiz bir gel. Çok iyi bir olmuyor mu sence de? Anne, ya suçsuzsa? Ya benim yüzümden hapse girdiyse? Ben gördüklerimi anlatmasa mıydım ki? Canım kızım benim. Bir tanem. Sen en doğrusunu yaptın. Yalan söylemedin. Kimsenin günahını almadın. Sadece bildiklerini anlattın, o kadar. Ama ya benim yüzümden? Anneciğim bak, ben de söylüyorum, sen de söylüyorsun ama... Bak gerçekten en doğrusunu yaptın. Hem ben de olsam senin yerinde aynısını yapardım. Bildiğim her şeyi anlatırdım. Gerçekten mi? Evet, gerçekten. Kahvaltı hazır. Hadi gidelim o zaman. Anne, Efendim? İnci ile birlikte fındığın karnını doyursak olur mu? Evet, fındık da aç kalmasın. Peki madem, öyle yapalım. Teşekkür ederim anne. İnci yavaş. Aliye Hanım, kayısı reçeli ev yapımı mı yoksa hazır mı? Ben yaptım kızım. Çok güzel olmuş, ellerinize sağlık. Annemin reçeli çok meşhurdur. Hatta biz çocukken bir gül reçeli yapardı. Vallahi parmaklarımız yerdik. Sen iste oğlum, ben yine yaparım. Valide sultanların bir tanesi. Canım. Afiyet olsun. Melek, İnci ile Elif nerede kızım? Önce fındığın yemeğini vereceklermiş. Bak sen şu yumurcaklara. Ay Zeynep'ciğim, ne kadar da şık olmuşsun. İlk iş günüm ya abla, böyle ekstra bir özen gösterdim. İlk günkü intiba önemlidir. Üstlerin işine duyduğun saygıyı görsünler. Heyecanlı mısın? Biraz. Yani inşallah her şey yolunda gider. Gidecek. Benim hiçbir şüphem yok ki zaten bundan. Hayatımızda ne güzel yenilikler oldu değil mi? Ben işe başladım, Elif okula başladı. İnşallah ilerleyen günlerde daha da güzel yenilikler olacak. İnşallah kızım. Melek abla, neyin var? Ya... Zeynep Elif'in okulundan bahsetti ya. Kaygılandım işte birden. Ne anlamda? Anlamadım. Yani şimdi okulda yalnız olacak.
Yanında da kimsesi olmayacak. Yani her an Arzu yanına gelir de bir zarar verir diye düşünmeden edemiyorum. Çok korkuyorum. Doğru ya. Biz bunu hiç düşünemedik. Evet, doğru. Yani birisinin Elif'e göz kulak olması lazım. Lazım da kim? Yani baksanıza herkes çalışıyor. Ben işe başladım. Bir yandan da okul var. Selim de sen oradan oraya koşturup duruyor. Kim bakacak ki Elif'e okulda? Ben ilgilenirim diyeceğim ama Yok kızım, senlik bir iş değil. Sağ olasın, düşünmen bile yeterli. Neyse, şimdi kaygılanmaya bırakalım da yemeğimizi yiyelim. Sonra bakacağız bir çaresine. Ya işte kapıyı açık görünce içimden dalayım dedim. Hiç de ihtimal vermiyorum ama... Ama işte. Ya iyisi aradım taradım. Çekmecelerden birinde aleti bulmayayım mı? Hadi ya. Sonra? Ya sonra heyecanlandım tabii. Olacak iş değil ya. Arzu gibi bir kadın. Böyle bir açık versin. Neyse bastım play tuşuna. Ne çıksa beğenirsin. Hatun bana tuzak kurmuş ya. Nasıl tuzak? Ya bakacağımı bildiği için abuk sabuk şeyler kaydetmiş. Ne gibi, ne yapmış mesela? Ya işte. Merhaba Serdar'cığım. İşte bu band kaydını dinliyorsan bıdı bıdı bıdı. Yaptığın şeyler ayıp değil mi? İşte benim böyle bir salaklık yapacağımı nasıl... Aklınca benimle dalga geçmiş ya. Vay be, bayağı zeki kadınmış. Akşam akşam sinirlerimi zıplattı. Neyse, sıkma canını. Son gülen iyi güler. Merak etme, halledeceğiz. Ya tokat yemiş gibi oldun Ümit. Olur böyle kazalar. Ama sen nereden bilecektin ki içinde ne olduğunu? Yani kim olsa aynısını yapardı. Unutma, o zekiyse biz ondan daha zekiyiz. Ya orası öyle de durduk yere insanın asabını bozuyor işte. Hiç bozma, merak etme. Ayarladım ben. Bugün buluşacağım. Güven bana. Elini çabuk tut Ümit. Ben bu stresi vallahi daha fazla kaldıramayacağım. Kontrol bende. Bana güven. Hadi gidelim artık. Ne yapıyorsun ya? Bıraksana kolumu. Hayırdır böyle? Selamsız sabahsız kaçar gibi. Ne selamı ya? Sana günahımı vermem ben. Bir daha da o pis ellerine sakın dokunma bana. Demek öyle. Aynen. Hem tedavin de yokmuş. Hep beraber görmüş olduk. Gonca, ileri gidiyorsun. Dikkat et de toslama. Sıkıldım senden. Uğraşamayacağım. Çekil önümden. İşim gücüm var ya. Asıl ben sıkıldım. Bir an önce odamı boşalsanız iyi edersiniz. Aman. Al odanın başına çal. Sanki çok meraklıyız senin uğursuz odana. Neyse. Ayrıca müjdemi isterim. Serdar bizim için yepyeni bir ev yaptırıyor. Aynı yakında buradan taşınıyoruz. Senden kurtuluyoruz. Nasıl ya? Nereye? Cehennemin dibine. Oraya da mı geleceksin? Sana ne? Neyse ya. Biz yakında yeni evimize taşındığımızda sen de böyle dilediğin gibi at koşturursun bu köhne evinde. Nereye ev yaptırıyor ya? Hangi parayla? Dosya neredeydi ki? Şimdi önce raporları forwardlayacağım. Sonra programı gözden geçireceğim. Nasıl gidiyor? İyi, iyi. Teşekkürler. Güzel, sevindim. Raporlar ne oldu? Hemen hallediyorum. Peki, bekliyorum. Yarın sponsorlarla yapacak olduğumuz toplantıyı ertele. Kaça erteleyeyim acaba? Programıma bak, ona göre halledersin. Tamam. Düzenlemiş olduğumuz anket sonuçlarının çıktılarını aldığın zaman benim masama bırak. Hı hı. Haftaya katılacağım konferansın takvimini de bana mail at. Bu arada kimler katılıyormuş isimlerini de istiyorum. İsimler. Hı hı. Eşime de çok güzel bir buket çiçek göndermeni istiyorum. Yalnız orkide olsun. Not olarak ne yazılsın acaba? Onun bugün doğum günü. Artık ona uygun bir şeyler ayarlarsın. Tamam. Dergi olarak yaptığımız bütün PR çalışmalarında Hülya Hanım'a söyle, sana mail atsın. Sen de bir gözden geçiriver. Olur, söylerim.
Kolay gelsin. Bir an hiç bitmeyecek sandım. İnşallah bunların altından kalkabilirim. Ay neyse, hadi Zeynep durmak yok. Tamam, çiçekli fincan takımı olsun oğlum. Ablacığım var ya, ablacığım tebrik ediyorum. En doğru kararı verdiniz. Şimdi altın gününde var ya, böyle bir havanız olacak ki sormayın gitsin. Bravo, tebrik ediyorum. Sağ ol, sağ ol. El boş gidilmiyor işte. Ufak da olsa bir şey almak lazım. Ablacığım ne demek küçük şey ya? Sonuç olarak yani altılı fincan takımı alıyorsunuz. Ufak değil, ufak değil. Harika bir hediye oldu. Bozuk yok ama. Bozarız ablacığım, bozarız. Ver oğlum para üstünü. Ama bu fazla galiba. 30 lira değil miydi? Evet ablacığım, doğru söylediniz. Ben şimdi halledeceğim. Al ablacığım, şimdi tamam. Kolay gelsin size. Hayırlı işler. Güle güle ablacığım. Altın gününde bol eğlenceler diliyorum. Ulan Armut, gene verdin beynini kiraya ha? Yok be baba ya, kiraya falan vermedim. Lan sus! Ulan ben burada olmasaydım yine 3 kuruşa verecektim malları. Ya tamam be baba, kusura bakma. Yaptık ufak bir hata işte. Ufak bir hataymış. Ben senin aklında ne var biliyorum ha. O kız var değil mi? Feride. Ha? Yok baba. Nereden çıkardın şimdi Feride'yi? Sus lan, sus. Ağzını açmıyorsun ama ne olup bittiğini bilmiyorum sanma. Oğlum, sapıttın sen gene ha. Gitti oğlum o kız. Gitti. Gidene bay bay. Baba, bak o defter benim için bir daha açılmamak üzere kapandı. O şimdi fakülteler koşturup duruyordur zaten. Tamam, eyvallah. En başta bir havalandık. Bir ayaklarımız yerden kesildi. Ama sonra ne oldu? Kanadım kırıldı baba. Pat yere düştüm. Yani senin anlayacağın artık o iş finish. You can do this, kapış. Finish. Lan oğlum, gene sen başladın böyle süslü müslü boyalı kelimeler kullanmaya. Şair mi olacaksın oğlum başıma ya? Ha? Şair mi olacaksın ya? Allah Allah. Hayırlı işler. Sağ olun efendim, hoş geldiniz. Tam yerine geldiniz, buyurun. Sizde cezve bulunur mu acaba? Ne demek bulunur mu? Tam yerine geldiniz. Biz cezveciyiz zaten. Her türlü cezve var. Bak oğlum, ablana bir cezve ver. Tabii babacığım. Baba, cezve yok ya. Lan ne demek? Güzel evladım, ne demek yok? İyice baksana kolyelerin arkasına falan. Lan nerede bu cezve ya? Yoksa kalsın. Efendim ne demek yoksa kalsın? Olmaz olur mu? Cezveci burası efendim. Çeşit çeşit var. En az 2 çeşit. Çelik var, bakır var. Hadi evladım, hadi güzel evladım. Efendim buyurun. Ne kadar? 10 lira efendim, 10 lira. Buyur. Alın. Oğlum küçük poşetimiz yok muydu, koysaydın? Vallahi babacığım maalesef kalmadı. Efendim kusura bakmayın, poşetimiz kalmamış. Çantanıza koysanız lütfen. Kolay gelsin. Çok teşekkürler, iyi günler, gene bekleriz efendim. Var ya, sana ceza vereceğim lan. Vallahi ceza vereceğim. Bu arabayı tümden şöyle bir alt üst edeceksin, temizliğini yapacaksın. Çatallar, tabaklar, kaşıklar, gecelikler böyle bir baktım mı böyle göreceğim ona göre. Ya baba, ben şimdi arabayı niye topluyorum ki? Nasılsa tekrardan dağılacak. Bir daha yaparsın evladım, bir daha yaparsın. Hadi bakalım, şöyle malları şöyle bir güzel diz. Bir bakışta hepsinin yerini bileyim ben. Ya baba yapma, gözünü seveyim. Benim bu arabayı düzeltmem akşama olur. Ya of be baba be!
Kızlar benim içime hiç böyle sinmiyor. Bari 7'si çıksaydı. Ya daha dün şuracıkta. Ay tamam hatırlatıp durmayın canım artık. Benim gözüme uyku girmiyor ki geceden beri. Ya bir dakika aklımdan çıkmıyor. Siz onu bunu bırakın da asıl mühürlü atölyede çalışıyoruz diye polisler gelip bizi de yaka paça içeri atarlarsa. Ay olur mu olur vallahi Allah korusun. Bakıyorum da çeneler yine düşmüş. Çalışsanıza kızım, bugün çok işimiz var. Ya Bahriye abla onca olaydan sonra hadi ince çalışılmıyor ki. Allah Allah, niyeymiş? Abla daha dün... Kızım ne yapalım yani? 40 gün yas mı ilan edelim? İş yeri burası. Allah Allah. Yani haftalıklarınız yatmayınca ağlamayabilirsiniz ama. Hadi hadi oyalanmayın, çalışın. Ah zaman vurur geçer yüzüme, acısı kalır gözlerimde. Gurur yakar, içim kor olsa da dilim susar sözlerimle. Dağıtır ayırır bizi kader, uzak bana yasaklı yüzün, çoğalıp büyüyor içimde keder, ellerimde bir çare hüzün, tükenip bitiyor dilimde son